Düşün ki şu an tam bu saniye zihnini meşgul eden her şey. Hı hı. O peşinden koştuğun ünvanlar, banka hesabındaki rakamlar, bugün o toplantıda başkalarının senin hakkında ne düşündüğü, hatta giydiğin kıyafetin markası falan. Kesinlikle o bitmek bilmeyen liste. Aynen öyle. Bunların hepsi aslında üzerine geçirdiğin altından yapılmış çok ağır bir zırh. Ağır ama gösterişli bir zırh. Evet, parlak, gösterişli, yani dışarıdan bakıldığında gerçekten göz kamaştırıyor. Seni koruduğunu, seni sen yaptığını zannediyorsun bu zırhın. Ama aslında tam tersi oluyor değil mi? Tam tersi. Bu zırh o kadar ağır ki yavaş yavaş nefesini kesiyor seni. Omuzlarını çökertiyor ve hareket etmeni engelliyor zamanla. Doğru. Bu gece bu loş kütüphanede seninle o zırhın bağcıklarını yavaşça çözeceğiz. Çok güzel bir fikir bu. Dışarıdaki o dünyanın bitmek bilmeyen o sağır edici uğultusunu şu kalın ahşap kapıların ardında bırakmanı istiyorum. Çünkü Arthur Schopenhauer'ın o çok bilinen, genellikle karanlık ve karamsar olarak etiketlenen felsefesinin içine dalıyoruz bu derinlemesine incelemede. Evet, Schopenhauer denince insanların aklına genelde sadece saf bir kötümserlik gelir. Kesinlikle. Onun yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar ve hayatın anlamı metinleri ilk bakışta karanlık bir tünel gibi görünebilir. Ama o tünelin sonu modern çağın o amansız stresine, yalnızlık korkusuna ve gelecek kaygısına karşı inşa edilmiş yıkılmaz bir sığınağa çıkıyor aslında. Peki, hadi bunu biraz açalım. O tünele girmek gerçekten cesaret ister. Çünkü Schopenhauer bize yüzyıllardır satılan o renkli ve neşeli mutluluk masallarını tek bir hamlede yırtıp atar. Acımasızca hem de. Aynen, insanların onun felsefesini karamsar bulmasının asıl sebebi de budur zaten. O sahte umutlar dağıtmaz insanlara. Yani gerçeği en çıplak haliyle yüzümüze vuruyor. Tam olarak öyle. Tam tersine insan zihninin nasıl çalıştığına dair acımasız bir otopsi yapar. Modern dünya dediğimiz bu devasa illüzyon makinesi sürekli dışarıda bir şeyler aramamız üzerine kuruludur. Sürekli bir eksiklik hissi, değil mi? Bize sürekli eksik olduğumuzu fısıldıyor bu sistem. Kesinlikle. Statü, para, başkalarının o onaylayıcı bakışları, Schopenhauer ise bu dışsal arayışın mekanizmasını anlamak için ta Aristoteles'e uzanır. Aristoteles'in o meşhur üçlü sınıflandırmasına. Üçlü sınıflandırma, biraz daha detaylandırabilir misin bunu? Tabii, insanın sahip olabileceği değerleri üçe ayırır Aristoteles. Birincisi kişinin ne olduğu, yani karakteri, fiziksel ve zihinsel sağlığı. Yani en içsel olan kısmı. Evet. İkincisi neye sahip olduğu, yani malı mülkü. Üçüncüsü ise neyi temsil ettiği, yani başkalarının gözünde ne olduğu, unvanları, itibarı falan. Statüsü yani. Aynen öyle. Schopenhauer bu tabloya bakar ve çok net, çok çarpıcı bir teşhis koyar. Biz enerjimizin %90'ını ikinci ve üçüncü kategoriye harcıyoruz. İnanılmaz gerçekten. Oysa en önemli şey o ilk kategori olmalı. Kesinlikle. Mutlak ve sarsılmaz olan tek değer sadece o birinci kategoridir. Çünkü ikinci ve üçüncü kategori, yani o mal mülk ve başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleri aslında bizim kontrolümüzün tamamen dışında olan şeyler. Çok doğru bir nokta. Başkalarının zihni kendi mutluluğumuzu inşa etmek için çok kaygan, çok dengesiz bir zemin. Hatta ben kesinlikle öyle demekten kaçınacağım çünkü bu sadece bir zemin meselesi değil, bir egemenlik meselesi. Nasıl yani? Mutluluğunu o neyi temsil ettiğin üzerine kurduğunda kendi krallığının anahtarlarını hiç tanımadığın insanların, o isimsiz kalabalıkların cebine koymuş oluyorsun. Bu çok sarsıcı bir benzetme. Öyle değil mi? Onlar alkışladığında var oluyorsun, yuhaladığında yok oluyorsun. Dışarıdan gelen her şey ekonominin dalgalanmasına, modanın değişmesine, bir dedikoduya veya basit bir şanssızlığa bağlıdır. Her an kaybedebilirsin yani. Aynen. Tabiatı gereği geçicidir ve her an elinden alınabilir. Bu yüzden Schopenhauer o sarsıcı tezi ortaya atar. Der ki, sağlıklı bir dilenci hasta bir kraldan daha mutludur. Bekle. Bu kulağa biraz fazla romantik gelmiyor mu sence de? Ne açıdan? Yani sıcacık bir kütüphanede oturup böyle felsefe yaparken bunu söylemek kolay. Haklısın. Dışarıdan öyle görünebilir. Kaygısı içinde ezilen birine gidip
Senin iç huzurun bir kralın hazinesinden daha değerli, o yüzden boş ver demek, bu biraz yoksulluğu romantize etmek. Hatta biraz da tepeden bakmak değil mi? Bu tepkiyi vermen çok doğal aslında. Çünkü modern zihnimiz parayı hayatta kalmanın tek koşulu olarak kodlamış durumda. Kesinlikle öyle. Ancak Schopenhauer'ın burada kastettiği şey yoksulluğu övmek ya da dünyevi ihtiyaçları, barınmayı, beslenmeyi tamamen reddetmek değil. Temel ihtiyaçları yok saymıyor yani. Asla. Onun dikkat çektiği nokta bedensel acının olmadığı o nötr taban çizgisidir. İnsanın temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra üzerine eklenen her fazlalık mutluluk getirmez, sadece yeni dertler getirir. Yani bir yerden sonra o eşyalar bize sahip olmaya başlıyor. Kesinlikle. Şöyle düşün, para, şan, şöhret bunlar tıpkı banka senetleri gibidir. Hı hı. Bir değerleri vardır ama bu değer başkalarının onlara biçtiği anlama bağlıdır. Ancak senin kendi sağlığın, zihninin berraklığı ve neşeli bir ruh halin cebindeki peşin paradır, nakittir. En geçerli para birimi aslında. Aynen öyle, dünyanın her yerinde, her koşulda geçerlidir. Bir kral diyelim ki kut hastalığından kıvranırken ya da paranoya içinde suikast beklerken o altından taç onun fiziksel veya ruhsal acısını dindiremez. Hiçbir işe yaramaz o an. Zihni berrak, bedeni sağlıklı bir insanın dış koşullar ne olursa olsun kendi krallığını yanında taşımasının sebebi budur. Cervantes'in hikayesi bunun en somut, en çarpıcı kanıtıdır bence. Evet, Don Quixote'un o yazılış süreci, Hı. o devasa şövalye hikayesi, o uçsuz bucaksız İspanya ovaları, yel değirmenleri falan, bunların hiçbiri ilham verici, böyle manzaralı bir çalışma odasında doğmadı. Cervantes o muazzam başyapıtı, karanlık, rutubetli, leş gibi kokan sefil bir hapishane hücresinde kaleme aldı. İnanılmaz bir tezat gerçekten. Dışarıdan baktığında elinde hiçbir şeyi yoktu. Ne mülkü, ne itibarı, ne de özgürlüğü. İkinci ve üçüncü kategori tamamen sıfırlanmıştı. Sıfıra eğilmişti. Ama zihnindeki dünya, sahip olduğu o içsel zenginlik o kadar devasa ve üretkenli ki dışarıda şatafatlı bir sarayda yaşayıp ruhu bomboş olan, her gün ne giyeceğini ya da kimin ona nasıl selam verdiğini dert eden bir soyludan çok daha özgürdü. Çünkü o zenginlik içerideydi. Aynen, Cervantes'in zihni o daracık hücrenin duvarlarını eritip geçmişti adeta. O halde dışsal zırhlarımızı birer birer çıkarttık diyelim. Odaya çekildik, kapıyı kapattık, yalnızca zihnimizle baş başa kaldık. Evet, Fakat dürüst olalım, Cervantes gibi bir deha değilsek, zihnimizle baş başa kalmak her zaman böyle mucizevi bir huzur getirmiyor insana. ne yazık ki getirmiyor. Tam tersine, zihnimiz o sessizliğin içinde sürekli bir tatminsizlik, bir huzursuzluk üretiyor. Durduğumuz yerde duramıyoruz hani. Hı. O zırhı çıkardığımızda hissettiğimiz şey huzurdan ziyade ağır bir boşluk hissi oluyor çoğu zaman. Neden böyleyiz biz? İşte felsefesinin en can alıcı noktalarından birine geldik. Zihnimiz neden sürekli huzursuz? Çünkü Schopenhauer'a göre insan kendi kontrolünde olmayan çok daha büyük, kör ve doymak bilmez bir gücün, yani yaşama iradesi dediği şeyin bir oyuncağıdır. Yaşama iradesi. Evet, bu irade sürekli bir şeyler istemek, sürekli ileriye atılmak üzere programlanmıştır. Bizi hayatta tutmak için sürekli bir eksiklik hissi yaratır. Sürekli bir açlık durumu yani. Aynen, bu yüzden insan hayatı amansız bir sarkacın üzerinde sallanıp durur, sarkacın bir ucunda acı, diğer ucundaysa can sıkıntısı vardır. Acı ve can sıkıntısı, yani hayat sadece bu ikisi arasında bir gidip gelmeden mi ibaret diyorsun? Tam olarak öyle. Acı dediğimiz şey bir şeyden yoksun olma, onu şiddetle arzulama durumudur. İrade bize buna sahip olmalısın der. Biz de çabalarız, koşuştururuz. Didiniriz, o arzuladığımız şeye nihayet ulaşırız. Terfiye alırız, o arabayı alırız, o ilişkiye başlarız mesela. Hedefe ulaştığımız an irade tatmin olur. Peki ya sonra? O tatmin ne kadar sürüyor? İşte sorun orada. İhtiyaç ve yoksunluk bittiği anda bu kez sarkacın diğer ucuna, o korkunç boşluğa, can sıkıntısına çarparız. Boşluğa düşüyoruz. Yani bolluk ve tatmin durumu bizi kalıcı bir huzura değil, yaşamın anlamsızlığı hissine ve devasa bir can sıkıntısına sürükler.
İnsan arzuları dipsiz bir kuyudur. Her tatmin edilen arzu sadece yeni bir arzunun tohumunu atar içimizde. Hiç bitmeyen bir döngü. Burada asıl büyüleyici olan şey, Schopenhauer'ın bu mekanizmayı açıklarken kurduğu şu mantıktır. Biz yüzyıllardır mutluluğun ve hazzın pozitif bir şey olduğunu, acının ise negatif yani arızi bir şey olduğunu sanırız. Hep öyle öğretildi bize değil mi? Oysa Schopenhauer bunun tamamen bir yanılsama olduğunu söyler. Hazlar negatiftir, acılar ise pozitiftir der. Acı pozitiftir derken yani acı çekmenin iyi bir şey olduğunu kastetmiyor sanırım. Pozitif kelimesini matematiksel bir varoluş anlamında kullanıyor değil mi? Gerçekten somut olarak var olan şey acıdır demek istiyor. Çok doğru bir çıkarım. Şöyle düşün, midemiz doluyken, sindirim sistemimiz tıkır tıkır işlerken midemizin varlığını hissetmeyiz bile. O bizim için yok gibidir. Hiç aklımıza gelmez. Ta ki midemize bir kramp girene kadar yahut ayağımızı sehpaya çarpana kadar ayak parmağımızın farkında değilizdir. Çarptığımız an bütün evren o parmaktan ibaret olur. Aynen öyle. Acı pozitiftir. Çünkü o kendini dayatır, ben buradayım der. Varlığı kesindir ve hissedilir. Haz dediğimiz şey ise sadece ve sadece o acının, o eksikliğin geçici olarak ortadan kalkmasıdır. Bu çok mantıklı aslında. Yemek yemenin verdiği haz aslında açlık acısının susturulmasıdır. Susuzluğun giderilmesidir. Sağlık, hastalığın olmaması durumudur. Sadece bir eksikliğin kapanması yani. Bu yüzden Schopenhauer der ki, hayatın amacı zevklerin, coşkulu hazların peşinde koşmak olmamalıdır. Çünkü peşinden koştuğun o hazlar sadece birer illüzyondur. Bir eksikliğin giderilme anıdır. O halde bilge kişi ne yapmalı? Bilge kişi haz aramaz, acısızlık arar. Hedef, zevklerin doruklarında dolaşmak değil, belalardan uzak, sakin ve dingin bir nötr alanda kalabilmektir. Bu çok sarsıcı bir perspektif gerçekten. Sürekli o doymak bilmez arzuları tatmin etmeye çalışmak bu bana susuzluğu gidermek için deniz suyu içmeyi hatırlatıyor. Çok yerinde bir analoji. Kana kana deniz suyu içiyorsun, anlık bir ıslaklık hissi dudaklarını ferahlatıyor. İşte diyorsun susuzluğum geçiyor ama sadece saniyeler sonra hücrelerin eskisinden çok daha derin, çok daha yakıcı bir susuzluk hissiyle kavrulmaya başlıyor. O deniz suyundaki tuzun böbrekleri daha fazla su harcamaya zorlaması, hücrelerdeki suyu söküp alması, işte modern çağdaki tüketim kültürünün insan psikolojisindeki fizyolojik karşılığı tam da budur bence. Her şey bir tuzak gibi. O can sıkıntısından kaçmak, o sarkaçın boşluk tarafında durmamak için sürekli tüketiyoruz. Yeni diziler, yeni kıyafetler, bitmek bilmeyen bildirimler. Sürekli bir uyaran arayışı. Tüketim bize can sıkıntımızı gidereceğini vaat ediyor ama tıpkı o tuzlu su gibi aslında bizim kendi kendinize yetebilme kapasitemizi, o içsel nemimizi emip yok ediyor. Bizi daha da muhtaç, daha da susuz bırakıyor. Ve sanırım bu susuzluk, bu can sıkıntısı bizi sadece eşyalara değil, diğer insanlara da saldırmaya itiyor. Kesinlikle. Mesela telefonu elime alıp sosyal medyada o sonsuz bir kaydırma döngüsüne girmemin asıl sebebi bu aslında. Boşluktan kaçmak. Yalnız kalmamak için. Evet, kalabalıklara karışmak, birilerinin benim varlığımı onaylamasını beklemek. Ama bu sanal ya da fiziksel kalabalıkların içine daldığımda hissettiğim şey aidiyet olmuyor nedense. Genelde daha büyük bir yalnızlık olur. Çoğu zaman o devasa insan yığınları içinde kendimi çok daha yalıtılmış, çok daha yabancılaşmış hissediyorum. Eğer diğer insanlarla etkileşime girmek bu can sıkıntısını tedavi etmiyorsa, tamamen kendi içimize kapanmak, o korktuğumuz yalnızlık asıl çözüm mü sence? Schopenhauer izolasyona nasıl bakıyor? Schopenhauer yalnızlığa bir zindan, bir ceza olarak değil, tam tersine aşılması gereken bir zirve, ulaşılabilecek en yüksek özgürlük alanı olarak bakar. Uzmanlar yalnızlıktan çok korkar halbuki. Çünkü toplum kendi doğası gereği bireyleri törpülemek, herkesi aynı hizaya getirmek zorundadır. O kalabalığın içinde var olabilmek için farklılıklarından, kendi içsel zenginliğinden taviz vermen gerekir. Bir nevi maske takman gerekir. Evet, toplum bir eşitleme makinesidir ve her zaman en alt, en sığ paydada eşitler. Schopenhauer bunu açıklamak için enstrümanlardan yola çıkar. İç dünyası zengin bir insanı neye benzetir biliyor musun? Piyano analojisi,
Bence bu felsefe tarihinin en estetik benzetmelerinden biri. Schopenhauer, zihni dolu bir insanın bir piyano gibi olduğunu söyler. Öyle değil mi? Evet, sen devam et Lüsen. Piyanonun o tuş dizilimini düşün. Piyano kendi içinde eksiksiz bir sistemdir. Tüm notalara, tüm oktavlara sahiptir. Tek başına bir salonda dururken başka hiçbir enstrümana ihtiyaç duymadan koskoca bir senfoniyi, tam bir harmoniyi tek başına yaratabilir. Muazzam bir kendi kendine yetme hali. O kendi kendine yeten bir virtüözdür. Ama sıradan kendi iç dünyasını beslememiş, iradenin o kör arzularıyla sürüklenen boş zihinler birer piyano değildir. Onlar nedir peki? Schopenhauer onları dönemin popüler bir enstrümanı olan Rus kornolarına benzetir. Bu kornoların çok trajik bir özelliği vardır. Sadece tek bir nota çıkarabilirler. Sadece tek bir nota mı? Evet, tek bir Rus kornosunu alıp üflediğinde anlamsız, tek düze ve boğuk bir ses duyarsın. Kendi başına hiçbir müzikal değeri yoktur. Ne yapması gerekir sence? Diğer kornoları bulması gerekir. Sürüye katılması gerekir ki bir anlamı olsun. Tam isabet. Ancak 50 tane farklı nota çalan Rus kornosu bir araya geldiğinde birbirlerine tamamlayarak anlamlı bir melodi oluşturabilirler. Yani sürü olmadan var olamıyorlar. Kendi başlarına anlamsızdırlar. Sadece o yığının içinde bir değere sahip olurlar. İşte kalabalıklardan bir saniye bile uzak kalamayan, sürekli dışarıda onay arayan insanların trajedisi budur. Tek bir notaya sıkışmışlardır. Bu gerçekten çok sarsıcı. Ve sen eğer içindeki o piyanoyu keşfetmişsen, o kornoların arasına karıştığında kendi tuşlarını bantlamak, o sığ ritme ayak uydurmak zorunda kalırsın. Yabancılaşma hissinin kaynağı tam olarak bu o zaman. Evet, piyanodaki diğer tuşları çalamamanın verdiği o boğulma hissi. Hatta Schopenhauer bu durumu pekiştirmek için Bernardin de Saint-Pierre'in şu muazzam sözünü alıntılar. Beslenmede perhiz, bedeni, insan ilişkilerinde perhiz ruhu sağlıklı kılar. İnsan ilişkilerinde perhiz yapmak. Bu çok derin bir teşhis. Bu bana kirpilerin hikayesini anımsatıyor. Ah evet, meşhur hikaye. Schopenhauer'ın o meşhur kirpi ikilemi. Soğuk bir kış gecesi, donmamak için birbirine sokulan o kirpiler. Üşüdükleri için, yani o can sıkıntısı ve boşluktan kaçmak için birbirlerine yaklaşıyorlar. Ama fazla yaklaştıklarında doğalarındaki o oklar, o dikenler birbirlerine batmaya başlıyor, kanıyorlar, can havliyle tekrar uzaklaşıyorlar. Doğru. Bu sefer de yalnızlığın soğuğu titretiyor onları. Ve bu gitgeller o iki acı arasında dengeyi bulana kadar devam eder. Nedir o denge? Ne donacak kadar uzak, ne de dikenleri batacak kadar yakın. Schopenhauer buna nezaket ve terbiye der. Toplumsal kurallar, o dikenlerin batmasını engelleyen birer tampon bölgedir. Sadece bir mesafe ayarı yani. Ama asıl bilgi olan, asıl iç dünyası zengin olan kişi, başkalarının sıcaklığına muhtaç olmayandır. Kendi içsel sıcaklığını, zihninin ateşini kendi kendine yakabilen biri, o kirpi yığınına hiç yaklaşmak zorunda kalmaz. Ne üşür ne de kimsenin dikeni ona batar. Aynen öyle. İnsan ancak yalnızken tamamen kendisi olabilir. Yalnızken o maskeler, uyum sağlama zorunluluğu ortadan kalkar. Yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevemez. Çünkü insan sadece yalnız olduğunda gerçekten özgürdür. O halde kütüphanenin bu sessizliğinde zırhımızı çıkardık, başkalarının onayından vazgeçtik, kendi içimizdeki piyanoyu fark ettik ve yalnızlığın soğuk bir zindan değil, sıcacık bir sığınak olduğunu anladık. Çok güzel özetledin. Ama düşman sadece dışarıda değil ki, zihnimizin içinde bizi sürekli oyalayan bir başka büyük düşman daha var: zaman. Ah evet, zaman. Dış dünyayı sustursak bile zihnimiz zamanda yolculuk yapmaya başlıyor bir anda. Ya geçmişin pişmanlıkları zihnimizi kemiriyor, hani keşke o cümleyi kurmasaydım, keşke o kararı vermeseydim diye. Zihnin en sevdiği oyun. Ya da o bitmek bilmeyen gelecek kaygısı. Faturalar, kariyer planları, 3 yıl sonra nerede olacağım, hasta olacak mıyım korkusu falan. Zaman algımızın yarattığı bu kaygı sarmalından nasıl çıkacağız biz? İradenin en büyük silahı zamandır. Seni şimdiki andan koparmak için geçmişi ve geleceği kullanır. Neden yapıyor bunu? Çünkü şimdiki an irade için tatmin edici değildir. O hep daha fazlasını arar.
İnsan zihni elindeki tek ve yegane gerçek olan bugünü, şu anı, var olmayan iki hayalet için feda etmeye inanılmaz meyillidir. Var olmayan iki hayalet. Geçmiş ve gelecek. Oysa Schopenhauer bizi sarsarak uyandırır. Geçmiş artık yoktur. O, zihninde oynattığın bir rüyadan, bir film şeridinden ibarettir, değiştirilemez. Sadece bir hatıra. Gelecek ise henüz gelmemiştir. Ve belki de senin o kusursuz korku senaryolarında planladığın gibi hiç gelmeyecektir. Çoğu zaman da gelmez zaten. Ün ve bilgeliğin en büyük zaferi, kaygının o karanlık bulutlarının şimdiki zamanı örtmesine izin vermemektir. Schopenhauer kelimeleriyle ifade edersek, o her yeni günü küçük bir yaşam olarak görür. Küçük bir yaşam. Her sabah uyanışımız küçük bir doğum, her gece uykuya dalışımız ise küçük bir ölümdür. Biz sadece bu küçük yaşamların içindeyiz. Bunu büyük resimle birleştirirsek, henüz gelmemiş, bulutların arkasında saklanan ve o esen rüzgarla belki de dağılıp bize hiç ulaşmayacak olan o farazi felaketler için tam da şu anın huzurunu bozmak, kendi kendini sabote etmektir. Çok haklısın. Sürekli ufuktaki fırtınalara bakarak yürüyen bir insan, ayaklarının altındaki çiçekleri ezip geçer. Ve o fırtına hiç gelmese bile yolculuğun tamamını korku içinde acı çekerek tamamlamış olur. Sahip olduğumuz tek hazine şimdiki zamandır. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Şu an bizi dinleyen sen. Senden sadece küçük bir şey isteyeceğim. Neredeysen, nasıl duruyorsan omuzlarını serbest bırak. Bırak o yükleri. Gözlerini istersen yavaşça kapatabilirsin. Sadece bulunduğun o mekandaki havayı, o sessizliği dinle. Sırtını dayadığın koltuğun ya da uzandığın yatağın sana verdiği o fiziksel destek hissini fark et. Geçmişin o ağır yükleri, o pişmanlıklar dün gece bitti. Onlar artık yok. Yoklar. Yarının o devasa kaygıları, o planlarsa senin boyunu aşan çok uzaktaki tanrıların, evrenin kucağında. Onları şimdi çözemezsin. Kesinlikle çözemezsin. Şu an tam da bu saniye güvendesin. Nefes alıyorsun ve göğsüne dolanan o hava evrendeki en gerçek, en somut şey. Sadece bu saniye var. Evet. Schopenhauer bize binlerce kilometrelik o hayat koşusunun aslında sadece bulunduğumuz adımdan ibaret olduğunu fısıldıyor bu kütüphanenin raflarından. Zaman bir illüzyon, acısız ve sessiz geçen bu an aslında varılabilecek en yüksek zirve. Geceye ve o küçük ölüm dediğimiz uykuya tam anlamıyla teslim olmadan önce, zihninin derinliklerinde yavaşça demlenmesi için sana son bir düşünce deneyi bırakmak istiyorum. Lütfen. Schopenhauer felsefesinin kalbine inen bir düşünce. O der ki, biz bir şeyin değerini ancak onu kaybettiğimizde anlarız. Klasik bir insan hatası. Sağlığımızın değerini o ateşli hastalık bizi yatağa düşürene kadar fark etmeyiz. Fırtına kopup her şey yıkılana kadar o sıkıcı bulduğumuz sessizliğin aslında ne kadar büyük bir lüks olduğunu göremeyiz. Ama bedensel olarak büyük bir acı çekmiyorsun ve güvendesin. Sadece sessiz sıradan bir gece. Ya gelecekte bir gün bambaşka dertlerin, büyük acıların ya da kayıpların tam ortasındayken geriye dönüp bakarsan, ya tam da şu anki bu sakin geceyi, bu sıradan ve sıkıcı anı bir kaybedilmiş cennet olarak çaresizce bütün varlığını vererek geri isteyecek olsaydın, İnanılmaz bir bakış açısı bu. bu perspektiften baktığında, şu an aldığın o nefesin, o hiçbir şey olmamasının verdiği o sade sessizliğin değeri senin için nasıl değişirdi? Onu ne kadar derinden kucaklardın? Dışarıda bir şeyler başarmak zorunda değilsin. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsin. O altın zırhı giymek zorunda değilsin. Sadece bu nefes, sadece bu an ve sadece kendi zihninin o devasa zengin piyanosu. Aynen öyle. Bu içsel kütüphanenin o devasa ahşap kapılarını şimdi senin için usulca, yavaşça kapatıyoruz. Omuzlarındaki tüm o yükleri burada, bu tozlu rafların arasında bırakabilirsin. Gecen sakin, kendi krallığındaki o küçük ölümün en huzurlu hali olsun. İyi geceler.